fırını var, kahve makinesi var. Şöyle göstereyim. Kumanda böyle. Yani şu tekneleri üretiyorlar. Neden? Dünyada 4 tane var. Dünyada. 80 yıl yani bu bak şu orijinal omurgası var. Şu. Tabii. Oo, iskeleti bu yani. İskelet. Kestane ağacı 80 yıl bak. Kestane ağacı. Rezidanslarda falan ya vallahi beni bağlasam Yaşayamazsın. Yaşayamam orada. Ben de öyleyim. Ömrüm biter orada Hayatta benim ya. duramam ya. Ve ahşapla uğraşıyoruz ya. Bunu Aynen, sabah geliyorsun buna bir başlıyorsun. Çayın kaynıyor bir yerde. Tabii nasıl akşam olduğunu anlamıyorsun zaten. Selam herkese. İstanbul Boz Fuarı'ndayız. Expo Fuarı'ndayız İstanbul'da. Bugün burayı gezmeye geldik. Bakalım içeride neler var. Haydi gezelim. Burada kanolar var arkadaşlar. Burası da ahşap tekneleri üreten bir firma. Yani şu tekneleri üretiyorlar. Maketini göstereyim. Klasik ahşap. İçeriği bir gezelim.
Hoş bulduk. Tabii ama bu şöyle böyle kolay geçmiyor. Mesela şu bir sıra tahtayı 1 saatte oturtuyorsun Bir yani. saatte. Isıtma veya buharlama hiçbir şekilde yok. Oradan sıkıyorsun küçük işkencelerle hepsini postalara oturtuyorsun. Üstten Bağlantı gerdirmeyle yapıyorsun. sıka sıka yani 50 santim 50 santim o şekilde oturtuyorsun, vidalıyorsun. Vidalama Özellikle var. Samparok tutkal şunu kullanıyoruz. Bunun dışında hiçbir şey kullanmıyoruz. Neyi dediniz? Samparok diye bir tutkalımız var. Dünyada 1 numaradır. Nerede o ürün? Şu geçme sistemiyle direkt geçiriyoruz şeyleri değil mi? Tabii bunları makinede çıkartıyorsun. Tabii yataklarını Tabii açıyoruz. tabii. Onları böyle geçip bir de Birbirine bak geçiyor. farkında tutkallar hep taşmış dışarı. O oradaki koyu yerlerde kendi talaşından macun karılıp yine bu tutkalla araları dolduruluyor. Bunu bu şekilde suya atıp hiçbir şekilde içine su almaz. Su Bu almıyor. hiçbir şekilde. Bu bittikten sonra bu komple bir zımpara oluyor. A'dan Z'ye. Tamamen formunu oturtuyorsun. Ondan sonra bunu bir elyaf kaplıyoruz biz. İçine Bir elyaf kumaş, kaplı. içi değil, dışı. Dışı el. Dışı elyaf kaplıyoruz. Tamamen suyla şeyini kesiyoruz. Böyle güzel bir iş. Çıkarmış yol. Tabii. Bu arada bundan bu tekneden dünyada 4 tane var. Dünyada. Türkiye'de bu tek. Dünyada 4 tane var yani. Evet. Dünyada Ahşap 4 tane Q-Class. Bu Türkiye'de tek olan bir tekne. Bunun da yapımını Peki bunun şeylerini Üstlerini. mesela çizimlerini yaparken neyden? böyle bir şey yok. O yıllarda yok. Oyunlarda yok. Ha, bunun sıfırı tabii aktif gelirse tabii bu çiziliyor. Her bir parçası. Ayrı ayrı. Mesela şu posta mesela diyelim şu postalar hepsi laminedir. Lamine. Tabii lamine soğuk baskı sıkarak mesela şöyle izah edeyim. Şu postayı şöyle çizeyim sana elle böyle. Aynen. Şöyle diyelim. Biz Tabii. bunu ısıtarak buhar vererek de bükebilirsin. Bu sefer %7, %8 olan nemi %40'lara çıkarıyorsun. %40. Ne oluyor bu sefer? Nemli olan bir ağacı oraya koyuyorsun. Ne oluyor? Ağacın ömrünü kısaltıyorsun. Nem Tabii. basıyorsun ağaca. Çünkü ağaç çalışan bir canlı Biz bunu olduğu ne için. yapıyoruz? Mesela o posta 3 santim kalınlığında. Biz Aynen. bu şekli vermek için buralara biz aparat diyelim kendi tabirimizle. Menteşe gibi. Menteşe gibi de köşe ve L demiri bağlıyoruz böyle sık Anladım. aralıklarla. Ama şu deseni alacak şekilde. Postanın desenini. Ama tabii öncesinde bizde bir kalıp var. Kalıbı koyuyoruz oraya. Oylar kalıp. Bunu buraya çiziyoruz. Demirleri bağlıyoruz. O postayı 3 parçadan yapıyoruz. Bir epoksi tutkal sürerek yani bu samparok tutkalımızı sürerek işkencelerle bunu sıkıyoruz. Şöyle kavisini veriyoruz. Kavis veriyoruz. Bir gün sonra çıkart, hayatta oynamaz, kırılmaz, çatlamaz, Artık hiçbir sertleşmiş şekilde. Normal bir ağaçtan yekpare şuradan kes onu kırarsın ama onu kıramazsın. Çok Çünkü ağacı lamine yapıyorsun, kırılma riskini %99 önlüyorsun. Şuraya geleceğim. Postayı imal ediyorsun. Mesela şuradan kaç tane var? Burada bir tarafında yani iskele sancakta 48 tane posta var. saydığın zaman Tabii 48 de orada var. 96 tane postası var. 96 meşakkatli bir iş. Zaten bir yatın ya da bir geminin çıkması uzun sürüyor herhalde değil mi? Ya bunun sıfırı bugün yapmaya kalksam 1 yıl. Bir yıl Ama sürüyor. her bir parçası el emeği bu. Tabii, Yani tabii. El işçiliği var. her bir parçası. Yani standart böyle polyesterden yapılan bir ürün değil yani. Ya onlar da tamam güzel tekneler. Ama biz ahşapçıyız. Tabii tabii. Bizim Bunun sanatı kültürümüz farklı daha. bizim kültürümüz 600 yıllara belki de daha fazlalara dayanıyor. Tabii. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii. Gereken 80 böyle. yıl yani bu bak şu orijinal omurgası var. Şu. Tabii. Oo, iskeleti bu yani. İskelet. Yani. Kestane ağacı, 80 yıl bak. Kestane ağacı. Çok güzel. Yani bu başka bir aşk diyelim ya. Yani Siz bunları nerede yapıyorsunuz? peki? Çorlu'da. Çorlu. 3 kardeşiz. Bir kardeşim annemin yanında. Ben de mobilya tasarımcısıyım ama Ha. bu işleri Bizde tabii... o da var. O altyapı Öyle da mi? var tabii. O altyapı da var. Biz çocukluğumda Rize'de, Rizeliyim ben. 4.20 bir ağacı, şöyle bir ağacı ben tornaya çektim 19 yaşında. Tabii ustamın öğretisiyle.
Biz ağaçtan geldiğimiz için rezidanslarda falan ya vallahi beni bağlasam Yaşayamazsın. yaşayamam orada. Ben de öyleyim. Ömrüm biter orada Hayatta benim ya. duramam ya. Ve ahşapla uğraşıyoruz ya. Aynen, Sabah geliyorsun buna bir başlıyorsun. Çayın kaynıyor bir yerde. Tabii nasıl akşam olduğunu anlamıyorsun zaten. Keyifle yani şu var mesela bak. Şu alttaki salmadır. Evet. Dökme, çelik döküm. Abi. Şu kahverengi olan. Kahverengi O olan. 3 ton 400 kilo. Tabii. Demir Bunda sadece. 14 metre yelken direği var. Mesela o varken şunun üstünde hiçbir şey olmadığını düşün. 6-7 ay sonra, bir sene sonra bunu suda şu şekilde görebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi Ayağınıza fuarlar sağlık. dileriz size. Çorlu'ya da bekleriz. İnşallah.
Evet, bir teknemizin daha içini geziyoruz. Bu da güzel bir tekne. Yine burada 2 kişilik kahvaltı yeri, masası. Bu masa aşağıda inebiliyor. İşte ocağı var. Burada buzdolabı var. Şöyle mutfak kısmı. Burada tekrar dümeni var. Şöyle aşağı inelim. Burada TV'si açılıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle. Burada çift kişilik yatak kısmı var. Biraz tabii küçük ama yatılabilecek konumda. Burada yine WC'si var. Bu yatımız da böyle. Gayet güzel. Bu da Hunter diye bir yat firmasının yatı. Şimdi onu inceliyoruz. Bunun içerisi gayet güzel. Şöyle bakalım. Burada oturma grubu var. Burada fırını var, kahve makinesi var. Şöyle göstereyim. Bulaşık makinesi, ısıtma grubu var burada yine. Şurada mikrodalgası var. Gayet geniş. Burada kontrol, kumanda bölümü. Dümen kısmı. Burada yine çekmeceleri var şöyle. Bardaklıklarla birlikte dizayn edilmiş. Şurada tabaklık kısmı var. Şurada buzdolabı kısmı var. Şöyle. Burada böyle bir ayrıntısı var. Televizyon şeyin içinden mekanizma ile birlikte çıkıyor. Gövdeden. O da güzel düşünülmüş. Yani bu yatın içi donanımı gayet güzel tasarlanmış. Gayet başarılı olmuş. Şöyle bir merdivenle aşağı iniyoruz. Şuradan bir bakalım aşağı. Burada bir boş bölümü var. Burada bir BC bölümü var. Şuna bir bakayım. Burada bir Hilton yatak var. Bu çift kişilik. Burada çift WC var. Çift tuvalet var. Burada da bir yatak odası daha var. Bu da gayet geniş. Evet.
Tamam arkadaşlar, bir fuarın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.